Saat tam 22:30. Gündüz hiç bitmeyecekmiş gibi gelen o uzun toplantılarla boğuşmuşsun. Hı hı. O bitmeyen dur kalk trafik bir de. Evet ya, trafik, eve gelince apar topar halledilen akşam yemeği, bulaşık falan derken herkes susmuş. Evin o kaotik gürültüsü yerini ağır bir sessizliğe bırakmış. Ve o gün ilk defa yatağa sadece kendi bedenine uzanıyorsun. Aynen öyle. Kendi kemiklerine kadar işlemiş o yorgunluğunla elin neredeyse senin kontrolünden çıkmış, otomatik bir refleksle telefona gidiyor. Ekranda öylece amaçsızca kaydırırken aniden karşına bir arkadaşının tatil fotoğrafları çıkıyor. O tanıdık kareler değil mi? Kesinlikle arka planda uçsuz bucaksız pırıl pırıl bir deniz, yüzlerine vuran o kusursuz güneş açısı, insanların yüzünde o devasa tasasız, dünyadaki hiçbir şeyin onları üzemeyeceğini haykıran gülümsemeler ve fotoğrafın altında sadece şu iki kelime yazıyor: en güzel hafta. Orada, o yatakta o an içinde çok ince bir şey oluyor. Hızlı, ani, dışarıdan bakan birinin asla fark edemeyeceği kadar sessiz bir şey. Ama sen fark ediyorsun. Ekrana bakıyorsun, o fotoğrafı beğeniyorsun, hatta yorum kısmına harika yazıp yanına bir de kırmızı kalp emojisi bırakıyorsun. Sonra da telefonu yavaşça başucundaki komodine koyuyorsun. Gözlerini karanlık tavana dikiyorsun ve o an, o sessizliğin ortasında kendine o soruyu soruyorsun. Peki benim haftam nasıldı? Ve içinden yankılanan o cevap biraz acıtıyor. Biraz değil, bayağı acıtıyor aslında. İşte bu derinlemesine sohbette masamızda tam olarak bu his var. Bugün bu hissin anatomisini çıkaracağız. Antik Yunan'dan Aristoteles'i, Fransız edebiyatından Proust'u, varoluşçu felsefeden Kierkegaard'ı ve Japonya'dan Natsume Soseki'yi yanımıza alarak zihnimizin derinliklerine iniyoruz. Beraber inelim. Misyonumuz çok net. Neden başkalarının illüzyonlarıyla kendi gerçeğimizi sabote ediyoruz? Kendi hayatımızın değerini neden başkalarının sahnelerine bakarak ölçüyoruz? O tavan boşluğuna bakarken gelen his o kadar tanıdık, o kadar evrensel ki. Ve işin ilginç tarafı, bu hissin tam olarak adını koyamıyoruz. Şöyle bir yokluyorsun içini, bu tam olarak kıskançlık değil. Değil, evet. Onun kötülüğünü istemiyorsun ki. Kesinlikle. Elindekini kaybetmesini, o tatilin berbat geçmesini falan istemiyorsun. Öfke desen, hayır, kimseye karşı bir öfken yok. Saf bir üzüntü de değil bu. Çok daha sessiz, çok daha derinden gelen adeta sinsi bir sızı bu. Sanki hayat bir yerlerde devasa bir coşkuyla akıp gidiyor. Müzik çalıyor, insanlar dans ediyor ama sen o nehrin kıyısında kalmışsın. Herkes içeride o büyük, renkli partinin içindeyken sen her zaman kapı eşiğinde duruyor, içeriye sadece dışarıdan, puslu bir camın arkasından bakabiliyorsun. Ben neden o partide değilim? Bende eksik olan ne? Hissi bu. Yalan söylemeyeceğim, bu eşikte kalma hissini ben de çok yakın bir zamanda en derinime kadar yaşadım. Öyle mi? Nasıl oldu? Geçenlerde eski bir lise arkadaşımın işiyle ilgili bir kutlama paylaşımına denk geldim. Yeni bir ünvan, harika bir ofis, etrafında gülen insanlar. Her şey o kadar tamamlanmış, o kadar pürüzsüz duruyordu ki, inanır mısın, oturduğum yerde fiziksel olarak küçüldüğümü hissettim. Omuzlarım çöktü resmen. Hı hı. O fiziksel çöküş hissini çok iyi biliyorum. Kendi kendime şey dedim, yani bekle bir dakika, ben de çalışıyorum, benim de kendime göre kurduğum bir hayatım var. Ama onun o parlak anına bakarken kendi hayatım birdenbire gri, sıradan, yetersiz ve anlamsız gelmeye başladı. Çok tuhaf bir psikoloji bu. İnsan bunu sesli olarak itiraf ederken bile kendini kötü hissediyor. Sanki ayıp bir şeymiş gibi, değil mi? Bunu konuşmak zor, evet. Çünkü insan o an kendini inanılmaz derecede yargılamaya başlıyor. Ben ne kadar sığ biriyim diye düşünüyorsun. Aynen öyle. Başkasının mutluluğunu çekemiyorum, ne kadar kötü bir kalbim var diye düşünüp bir de bu yüzden kendimizi cezalandırıyoruz. Ama aslında bu o kadar insani, o kadar içgüdüsel bir tepki ki. Bu seni zayıf yapmıyor, seni kötü biri de yapmıyor. Bunu duymak bile biraz rahatlatıyor insanı. Benzer bir şeyi ben de çok saygı duyduğum bir meslektaşımın yeni bir projesini gördüğümde yaşamıştım. O an omuzlarımın nasıl düştüğünü, ben nerede yanlış yapıyorum sorusunun zihnimde nasıl yankılandığını çok net hatırlıyorum. Yani bu, o kapalı kapılar ardında hepimizin yaşadığı ama kimsenin yüksek sesle söylemeye cesaret edemediği ortak bir sır. Biz sadece bu sırrın yalnızlık getiren yükünü taşıyoruz galiba. Peki ama bu his nereden geliyor? Yani bu tamamen bizim
çağımızın bir problemi mi? Bu pırıl pırıl telefon ekranlarını hayatımızın merkezine aldığımız için mi zihnimiz böyle garip bir kıyaslama döngüsüne girdi? Modern dünyada çok daha görünür ve sık olduğu kesim. Ama hayır, bu kesinlikle bizim icadımız değil. Bu his çok çok eski bir hikaye. Ta antik Yunan'a, Aristoteles'e kadar uzanıyor. Aristoteles mi? O zamandan sosyal medya mı vardı diyeceğim şimdi. Yoktu tabii ki ama insan aynı insandı. Aristoteles bu hisse phtonos adını veriyor. Yani başkasının iyiliğinden, refahından duyulan o içsel huzursuzluk, o az önce konuştuğumuz tanıdık sızı. Demek tonos diyor bununla. Ama Aristoteles'in burada kurduğu mantıkta çok çarpıcı, mekanizmayı tamamen ters yüz eden bir detay var. O da nedir? Yani Aristoteles bu huzursuzluk halini nasıl mantıklı bir yere oturtuyor? Şöyle bir mekanizma tarif ediyor. Diyor ki, umursamayan insan imrenmez. Umursamayan insan imrenmez. Bu çok güçlü bir iddia. Yani eğer sen başkasının hayatına bakıp bu huzursuzluğu, o yatakta tavana bakarken hissettiğin eşikte kalmışlık sızısını yaşıyorsan, bu aslında içten içe kendi hayatına, kendi varoluşuna ve potansiyeline değer verdiğin anlamına gelir. Bak bunu hiç düşünmemiştim. Kendi hayatının daha iyi olabileceğine, senin de o doluluğu hak ettiğine dair içinde kırılmamış bir inanç var demektir. O hissettiğin sızı aslında bir alarm zili. Kendi hayatını ciddiye aldığının, benim hikayem daha iyisini hak ediyor deyişinin sessiz bir kanıtı. O fotoğraf bana hiçbir şey hissettirmezdi, öyle mi? Kesinlikle dümdüz bakıp geçerdin. Harika bir çıkarım bu. Yani o rahatsızlık hissi, o içimde hissettiğim ben neredeyim sancısı aslında kendi potansiyelime duyduğum saygının biraz şekil değiştirmiş hali. Ters yüz edilmiş hali diyelim, evet. Ama yine de aklımı kurcalayan bir şey var. Nedir o? Neden onların hayatları hep ama hep daha hafif, daha pürüzsüz, daha sorunsuz görünüyor? Bizim kendi hayatımızda hissettiğimiz o görünmez ağırlık, o gündelik yorgunluk neden başkalarının hayatında hiç yokmuş gibi algılanıyor zihnimizde? İşte bu noktada zihnimizin düze oynadığı çok temel bir oyun var. Fransız yazar Marcel Proust, o devasa Kayıp Zamanın İzinde serisinde tam da bu sorunun cevabını arar. Proust ne bulmuş peki? Proust'un insan psikolojisine dair bulduğu ve aslında çok sarsıcı olan gerçek şudur, der ki, çünkü başkasının hayatını sadece hayal ediyoruz, kendi hayatımızı ise saniye saniye bütün ağırlığıyla yaşıyoruz. İnanılmaz doğru. Bilişsel olarak düşündüğümüzde de bu böyle aslında. Ben kendi hayatımı içeriden bütün duyularımla deneyimliyorum. O arkadaşının tatil fotoğrafına baktığında, beyninde onun yaşadığı anın fiziksel gerçekliğine dair hiçbir veri yok. Yani şöyle düşünelim, benim kendi hayatım kameraların arkasındaki o 60 saatlik ham, kurgulanmamış, sıkıcı, bazen bunaltıcı detaylarla dolu arka plan görüntüsü. Salı sabahı o sağanak yağmur altındaki dur kalk trafikte yaşadığım çaresizlik. Akşam yemek yaparken yanan soğanların kokusu. Ödenmesi gereken faturaların stresi, bunların hepsi benim ham görüntülerim. Ama arkadaşımın o fotoğrafı, o sadece 15 saniyelik en iyi anların kesilip biçildiği, özenle hazırlanmış bir film fragmanı. Ve ben kendi 60 saatlik yorucu kamera arkası görüntülerimi onun o 15 saniyelik parıltılı fragmanıyla çarpıştırıyorum. Bu hiç adil değil. Tam olarak böyle. Beynimiz bu asimetriyi fark edemiyor işte. Biz o fragmana bakarken o fotoğrafın arkasındaki fiziksel ve duygusal gerçeği hayal etmiyoruz. O arkadaşın o güneşin altında nasıl terlediğini düşünmüyoruz mesela. Ya da o mükemmel pozu yakalamak için belki yanındaki kişiyle saçma sapan bir tartışma yaşadığını. Otel odasındaki klimanın sesinden gece boyu uyuyamadığını. Bizim hayal ettiğimiz şey soyut ve pürüzsüz bir tatil konsepti. Yaşadığımız şey ise hayatın tüm o dikenli, terli, yorucu gerçekliği. Biz kendi hayatımızdaki somut zorlukları başkasının hayatındaki soyut kavramlarla kıyaslıyoruz. Kimse o uykusuzluğu paylaşmıyor ki. Paylaşmaz tabii. Film fragmanı ve ham görüntüler. Gerçekten eşitsiz bir savaş bu. Ama madem zihnimiz bize bu oyunu oynuyor ve biz o fragmanın sadece bir illüzyon olduğunu içten içe biliyoruz, neden bunu yapmaya devam ediyoruz? Neden vazgeçemiyoruz diyorsun? Evet, neden o ekranda parmağımızı kaydırıp kendi kendimizi o eşikte bırakmaktan vazgeçemiyoruz? Neden kendimize bu eziyeti yapıyoruz? İşte, konuşmanın biraz daha keskinleştiği, biraz daha derinlere inmemiz gereken yer burası.
Danimarkalı varoluşçu filozof Søren Kierkegaard'ı masaya davet etmemiz lazım. Kierkegaard ne diyor bu işe? Kolay, en konforlu yoludur. Bekle bir dakika. Şimdi burada durmak istiyorum. Bu iddia bana her zaman biraz fazla teorik, biraz da fazla acımasız gelmiştir. Neden acımasız buluyorsun? Şöyle düşün, zihnimiz biyolojik olarak zaten yeniliğe, parlak renklere, güzel manzaralara ilgi duymaya programlı değil mi? Ben gece yarısı o yorgunlukla yatağa girmişim, beynim uyuşmuş, alt tarafı güzel bir deniz fotoğrafına bakıp iç geçirmişim. Belki 2 saniyeliğine. Ah keşke ben de orada bir şezlongda uzanıyor olsaydım demişim. Masum bir tepki gibi görünüyor. Yani neden bunu sadece yorgun bir zihnin masum bir dinlenme arayışı olarak görmüyoruz da Kierkegaard bunu devasal bir varoluşsal başarısızlık, kendi gerçeğinden kaçış olarak etiketliyor. Bu 5 saniyelik bir harekete çok fazla anlam yüklemek değil mi? Kierkegaard'ın tespiti ilk duyduğunda kesinlikle acımasız tınlıyor. Buna katılıyorum. Ve insan doğal bir refleks olarak kendini savunmak istiyor. Haklısın. O 5 saniyelik bakışta, o iç geçirmede bir sorun yok zaten. O zaman sorun nerede? Kierkegaard'ın bahsettiği kaçış mekanizması o fotoğrafa bakarken değil, o fotoğrafa baktıktan sonra zihnimizde başlayan o sessiz geviş getirme halinde gizli. Yani o kıyaslamanın devam etmesi. Aynen. Onun hayatı harika, onun işi ne kadar prestijli, onun ilişkisi kusursuz diye düşünürken zihnimiz o kadar yoğun bir mesai harcıyor ki o başkasının mükemmelliği bir kalkan, bir perde işlevi görüyor. Biz o perdeye bakarken asıl sormamız gereken, bizi asıl korkutan o devasa ve rahatsız edici sorudan uzaklaşıyoruz. Yani kendi gerçeğimizle ilgili yüzleşmekten korktuğumuz soruları kastediyorsun. Ben şu an hayatımda neyi yanlış yapıyorum gibi mi? Tam olarak, ben kendi hayatımda neye bakmaktan korkuyorum? Şu an kendi gerçeğimde neyi inatla görmezden geliyorum? Belki her sabah gittiğin işinden içten içe nefret ediyorsun ama bunu kendine itiraf edemiyorsun. Ya da belki ilişkinde derin, çözülmesi imkansız gibi görünen bir kopukluk var. Belki sadece nereye gittiğini bilmemenin o büyük korkusunu taşıyorsun. Bu gerçeklerle yüzleşmek o kadar ağır, o kadar zahmetli ve acı verici ki zihnimiz bir savunma mekanizması geliştiriyor. Başkasının o parlak hayatına imrenmek, kendi düğümlerimizi çözmekten çok daha konforlu bir uyuşturucuya dönüşüyor. Yani imrenmek o kendi içimizdeki büyük boşluktan uzaklaşmak için kullandığımız bir kaçış rampası. Evet. Başkasının mükemmelliği senin kendi sorunlarına kör kalmanı sağlayan çok kullanışlı bir göz bandı oluyor. Vay canına. Yani o tavanı izlerken hissettiğim o sızı, o bende ne eksik huzursuzluğu aslında başkasının hayatındaki doluluktan değil, kendi hayatımda yüzleşmekten kaçtığım o boşluktan kaynaklanıyor. Gerçekten ağır bir yüzleşme bu. Kendi sorumluluğunu almaktan kaçmak için başkasının mutluluğunu kullanmak diyoruz buna. O zaman şimdi bütün bu konuştuklarımızın ışığında tekrar o 22.30'daki yatağa, o kişiye, sana, bana, o yorgun insana dönelim. O kişi şu an elinde telefonla, karanlık odasında, o fotoğrafın karşısında duruyor ve tam o an, o ince sızıyı hissettiği o saniye aslında sıradan bir an değil, devasa bir karar noktası. Çok kritik bir an, evet. Önünde 2 yol var. Ya o ekranda parmağını kaydırmaya, o fotoğraflara daha uzun süre bakmaya devam edecek, başkalarının o fragmanlarında, o kurgulanmış dünyalarında gezinip kendini daha da küçük, daha da yetersiz, daha da eşikte hissedecek, kendi gerçeğinden kaçmaya devam edecek. Ya da o telefonu tamamen kapatacak. Evet, o ekranın ışığını karartacak ve kendi sessizliğinde, belki de acı veren o gerçeğiyle baş başa kalacak. Şimdi sana soruyorum, sen o anda ne yapardın? Gerçekten zor bir an bu. O telefonu kapatmak söylemesi ne kadar kolaysa, eyleme dökmesi o kadar zor bir şey. Niye bu kadar zor peki? Çünkü beynimiz o ekrandaki mutluluk tablosuna inanmaya o kadar yatkın, o illüzyon o kadar ikna edici ki, zihnimiz sürekli onlar gerçekten mutlu, her şeyleri tam. Bir tek benim hayatım sorunlu, masalını fısıldıyor. Bu yalanı kırmak gerçekten çok güç. O illüzyonun gücü bizi ekrana kilitliyor yani. Kesinlikle. Ama tam bu noktada o yanılgıyı parçalamak için Japon edebiyatının büyük ustası Natsume Soseki'nin Kokoro adlı o muazzam eserini hatırlamak çok ufuk açıcı olabilir. Kokoro, kelime anlamı olarak sadece kalp değil, aynı zamanda zihin, iç dünyası anlamına da geliyordu değil mi? Evet, tam da o görünmeyen iç dünya.
Soseki bu romanda dışarıdan bakıldığında kusursuz görünen Sensei adında bir karakter çizer. Son derece saygın, eğitimli, başarılı, herkesin gıpta ederek baktığı, dışarıdan hayatında hiçbir çatlak, hiçbir eksik yokmuş gibi duran bir figür. Bizim o fotoğraflarına baktığımız insanlar gibi. Tıpkı onlar gibi. Ama biz romanın sayfalarında ilerledikçe, o karakterin derisine nüfuz ettikçe, içinde taşıdığı o devasa, sessiz ve kapkaranlık yalnızlığı görürüz. Soseki o romanda bundan tam 100 yılı aşkın bir süre önce şöyle bir cümle yazar. Mutlu görünen insanların içinde ne olduğunu hiçbir zaman bilemezsin. Mutlu görünen insanların içinde ne olduğunu hiçbir zaman bilemezsin. Gerçekten zamanın ötesinde insanı yerinden sarsan bir cümle. Düşünebiliyor musun? 100 yıl önce Japonya'da ortada ne akıllı telefonlar ne de internet varken yazılmış bu cümle. Bugün o yatakta tatil fotoğrafına bakarken yaşadığımız o büyük bilişsel yanılgıyı ne kadar berrak bir şekilde parçalıyor. İnanılmaz gerçekten ve aslında Soseki'nin Japonya'sından bahsederken bu durumun Türkiye'deki yansımasını, bizim kültürümüzdeki ağırlığını düşünmeden edemiyorum. Çünkü Japon kültürüyle bizim kültürümüz arasında bu dışarıya nasıl göründüğün meselesinde çok büyük benzerlikler var. Kesinlikle öyle. Vitrin çok önemlidir bizde. Bizim buralarda bu karşılaştırma hissi sadece kişisel bir merak, sadece bir telefon ekranında yaşanan bireysel bir sızı değil. Bunun omuzlarımıza çöken, nesilden nesile aktarılan devasa bir kültürel yükü var. Çok haklısın. Biz bu meseleyi sadece bireysel bir psikoloji üzerinden okuyamayız. İşin çok ciddi bir sosyolojik boyutu var. Yani düşünsene, biz sadece başkalarının hayatına bakıp kendimizi eksik hissetmiyoruz. Biz başkalarının hayatı üzerinden sürekli toplum tarafından yargılanıyoruz, sorgulanıyoruz. O meşhur bayram sofralarında, aile yemeklerinde hiç bitmeyen o görünmez terazi. Ah, o terazi, evet. Komşunun çocuğu falanca şirkete müdür olmuş, sen hala aynı yerde misin? Arkadaşın ikinci çocuğu yaptı, sen ne zaman evleniyorsun? O el alemin kızı o arabayı nasıl almış? Bu dış baskılar, o yargılayıcı el alem sesleri zamanla o kadar tekrar ediyor ki, Bir süre sonra o ses bizim kendi iç sesimiz olmaya başlıyor. tam olarak bu. Yani işin özü şu, biz başkasının o tatil postuna, başarısına imrenerek bakarken aslında sadece kendi gözlerimizde bakmıyoruz. Toplumun, ailenin, o görünmez jürinin beklenti gözlüğünü takıp kendi kendimizi yargılıyoruz. O eşikte kalma hissini sadece kendi içimizde üretmiyoruz, toplum o eşiği bizzat inşa edip bizi oraya koyuyor. Bu çok yerinde ve derin bir tespit. Toplumun bizden beklediği o görünmez başarı kronolojisini içselleştiriyoruz. O zaman da senin o başkasına yönelttiğin bakış aslında toplumun sana yönelttiği o talepkar bakışın bir kopyasına dönüşüyor. Kendi kendimizin gardiyanı oluyoruz bir nevi. Aynen öyle. Sen başkasının fragmanını izlerken aslında kendi yetersizlik hissine dair bir kanıt topluyorsun. İşte Kierkegaard'un o kendi hayatından kaçış dediği yere bu kültürel baskıyla daha da sert bir şekilde bağlanıyoruz. O beklentiler yığını o kadar ağır ki. O liste o kadar uzun ki kendi sessiz gerçekliğimize dönüp peki ben, sadece ben bu hayattan ne istiyorum demek yerine o vitrindeki sahte rekabete, o anlamsız yarışa dahil olmayı seçiyoruz. O zaman bütün bu yanılgıları, o toplum gözlüğünü, Proust'un fragmanlarını, Kierkegaard'ın kaçışını masaya yatırdıktan sonra sohbeti yavaş yavaş toparlarken o 22-30'daki yorgun kişiye son kez dönelim istiyorum. Dönelim. Diyelim ki o kişi içindeki gücü buldu ve o telefonu kapattı. Soseki'yi hatırladı, insanların içindeki görünmez yalnızlığı anladı. O görünmez jürinin gözlüğünü çıkarmaya karar verdi, telefonu komodinin üzerine yüzüstü bıraktı, o da yeniden karardı, tavanla ve kendi nefesiyle baş başa kaldı ve o an kendine gerçekten samimi, o en zor soruyu sordu. Neydi o soru? Peki ben bu hafta ne zaman gerçekten iyi hissettim? Ve birden zihni başkalarının fragmanlarından kurtulduğunda aklına çarşamba sabahı geldi, hatırladı. Çok erken kalktığı bir sabahtı. Dışarıda hafiften incecik gri bir yağmur yağıyordu. Mutfaktaydı. Etrafta hiç kimse yoktu, hiçbir ses yoktu. Ne bir toplantı telaşı, ne bir beklenti, ne de bir mesaj sesi. Sadece kendine usulca bir kahve yapmıştı. Sadece o anın içinde olduğu bir saniye. Evet, suyun kaynama sesini dinlemiş, o sıcak kahvenin kokusunu derin derin içine çekmişti.
O anın bir fotoğrafını çekmemişti. Sosyal medyaya konulacak, başkasına kanıt olarak gösterilecek, üzerine filtre eklenecek hiçbir şey yoktu. Gösterişsiz, sıradan, belki başkası için sıkıcı bir andı. Ama o an tamamen kendi benliğine ait, tamamen dolu ve tamamen gerçekti. İşte bütün bu felsefi ve psikolojik meselenin düğümlendiği ama aynı zamanda bir çözüme kavuştuğu yer tam da o çarşamba sabahındaki kahve kokusu. Neden sence? Avusturyalı psikiyatrist ve filozof Viktor Frankl'ın insanın anlam arayışı üzerine kurduğu felsefesinde çok sevdiğim bir yaklaşım vardır. Frankl, mutluluğun doğasını anlatırken der ki, mutluluk bir hedef gibi doğrudan arayıp bulabileceğin, peşinden koşarak yakalayacağın veya başkasından kopyalayabileceğin bir şey değildir. Mutluluk kopyalanamaz. Kopyalanamaz. Mutluluk ancak anlamlı bir anın, bir doluluğun yan ürünü olarak kendiliğinden ortaya çıkar. Yani o fotoğraflardaki gibi kameraya bakıp şimdi mutlu olma zamanı hadi gülümsüyoruz diyerek mutlu olunmuyor. Mutluluk sen o kahvenin kokusunu içine çekerken o anın içinde tamamen var olduğunda sessizce omzuna konan bir kuştur. Sessizce omzuna konan bir kuş. Çok güzel bir tasvir bu. O yüzden o tavana bakarken zihnimizin sormaya meyilli olduğu, onlar neden benden daha mutlu ya da benim hayatım neden onlar kadar parlak, onlar kadar gösterişli değil soruları, baştan aşağı yanlış kurgulanmış sorular. Asıl sormamız gereken soru nedir peki? Asıl sormamız gereken, bizi kendimize getirecek olan yegane soru şudur: ben ne zaman gerçekten doluyum? Ne zaman o kahve kokusunda, o yağmurun sesinde, hiçbir şey kanıtlamak zorunda hissetmediğim o sessizlikte, tamamen o anın içinde varım? Çünkü mutluluk başkalarıyla yarıştığımız bir vitrin veya bir fragman yarışması değil, işte o kimsenin görmediği doluluk anlarının, o sessiz ve gösterişsiz gerçekliklerin toplamın. Kesinlikle öyle. Mutluluk mu, doluluk mu? Gerçekten harika ve insanın zihnini berraklaştıran bir ayrım bu. Çünkü mutluluk dediğimiz şey hep dışarıya bağımlı, hep bir başkasının onayına, bir sahneye ihtiyaç duyuyor gibi algılanıyor. Ama doluluk öyle değil. Evet, doluluk dışarıdan görünen, kameraya yansıyan bir şey değil. Sadece senin kendi içinden hissedebileceğin, kimsenin onayına, alkışına ya da beğenisine ihtiyaç duymayan, tamamen sana ait sarsılmaz bir hal. Kullanmış fragmanlarını, el alemin o bitmek bilmeyen beklentilerini odanın dışında bırakalım. Sadece sana, senin gerçeğine, senin ham görüntülerine dönmek istiyorum. Dönelim. Her şeyi yavaşlatalım, nefesini dinle, o tavanla baş başa kaldığın o anki derin sessizliğe geri dön. Bu hafta başkasına anlatmadığın, kimseyle paylaşmadığın, hiçbir fotoğrafını çekmediğin, kimsenin haberi olmayan ama tamamen senin olan, gerçekten iyi ve dolu hissettiğin o küçücük an oldu mu? Sadece bir düşün. Nokta. Bir sonraki cümle senin.